Selamlar millet, nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere UFL Mobil hakkında arkadaşlar merak ettiğiniz 3 tane sorunun cevabını vereceğim. Ee, En çok zaten merak edilen konular şunlar da arkadaşlar. Beta sürümü ne zaman bitecek? Bu oyun globale ne zaman açılacak? Beta sürümde açmış olduğumuz hesaplar devam edecek mi etmeyecek mi? Bunlarla alakalı arkadaşlar ben UFL destek ekibiyle iletişime geçmeye çalıştım ve bana atmış olduğum maile bir cevap verdiler arkadaşlar. Yani bizim bildiğimiz şöyleydi arkadaşlar. Açıkçası beta sürümü 9 Şubat'ta sona erecek. 9 Şubat'ta sona erdikten sonra da işte global lansman yıl sonuna doğru yapılacak deniyordu. Yani öyle bir planlama vardı. Arkadaşlar ben buna istinaden, çünkü 9 Şubat'ı geçtik. 9 Şubat'ı geçtiği için de hani ne olacak ne olmayacak diye daha çok merak ediliyordu bu mevzu. Ve ben de buna istinaden bir mail attım UFL destek ekibine ve bu destek ekibi de bana mailime karşılık verdiler arkadaşlar. Ancak şöyle bir şey var. İşin komik tarafı 3 ayrı soruma tek bir şekilde tek bir cevap verildi arkadaşlar. Ben şimdi size ekrana atılan maili de cevabını, yani mailin cevabını koyacağım arkadaşlar ve burada hep beraber okuyalım. Bakalım ne olmuş ne olmamış. Yani açıkçası pek iç açıcı bir durum mu? Hani gelen cevap iç açıcı mı değil mi? Hep beraber karar verelim arkadaşlar. Şimdi şöyle, ben ilk olarak arkadaşlar oyunun beta sürümünün ne zaman biteceği ile alakalı bir soru sordum. İkinci soru, dediğim gibi beta sürümünde açılmış olan hesaplar global sürüme geldiğinde kapanacak mı, yeni hesap mı açmak zorunda kalacağız. Üçüncüsü de bu oyun globale ne zaman açılacak arkadaşlar. Yani bu üç soruyu sordum ve verdikleri cevapları size şimdi okuyacağım arkadaşlar. Mesaj şu, yani bana gelen cevap mail şu arkadaşlar. Birinci soru, yani beta sürümü için sormuş olduğum sorunun cevabı şu arkadaşlar. Evet, oyun şu anda beta sürümünde. Beta döneminin ne zaman sona ereceğine gelince henüz belirli bir tarihimiz yok. Yani bu durumda arkadaşlar 9 Şubat zaten direkt rafa kalkmış oluyor. Küresel lansmana yaklaştığımızda tüm oyuncuları bilgilendireceğiz. Bu yüzden güncellemeleri için takipte kalın denmiş. Yani bildiğimiz 9 Şubat mevzusu tamamen rafa kalkmış durumda arkadaşlar. Bu adamlar beta döneminin, beta sürümünün ne zaman kapanacağıyla alakalı net bir tarih vermiyorlar ya da öyle bir planlama yapmamışlar arkadaşlar. Yani ne zaman bitecek, ne zaman bitmeyecek onlar dahi bilmiyorlar. Şimdi gelelim. Hani tek bir cevap dedim ya. İşte buradan zaten olayı anlayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci soruda ise bu hesapların kapanıp kapanmayacağı ile alakalı bir soru sormuştum. Onda da cevapları şu arkadaşlar. Maalesef şu anda bu bilgiyi sağlayamıyoruz. Güncellemeleri kaçırmamak için lütfen sosyal medya kanallarımızı takip edin demişler arkadaşlar. Yani açıkçası niye böyle kaçamak, bana kaçamak bir cevap gibi geliyor. Ya da herhangi bir planlama yapılmamış. Ondan dolayı da bize bu şekilde bir bilgi aktarıyorlar arkadaşlar. Üçüncü soru da oyunun ne zaman açılacağıyla alakalıydı ki bunun da cevabı ilk sorunun cevabı gibi arkadaşlar. Küresel lansmana gelince henüz kesin ayları planlamadık. Ancak bu aşamaya yaklaştıkça sizi bilgilendireceğiz. Desteğiniz için teşekkürler. Saygılarımızla UFL destek ekibi. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, sormuş olduğum 3 sorunun cevabında da kesinlikle net bir olay yok arkadaşlar. Ama şunu anlayabiliyoruz. Ben şuna yorum yapıyorum arkadaşlar. Oyun betası bence kapanmayacak. Kesinlikle kapanmayacak. Öyle düşünüyorum ben artık. Yani bu cevapla beraber tamamen netleştirdim onu kafamda. Oyun betası kapanmayacak ve biliyorsunuz bu beta sürümünde ara ara böyle ufak ufak güncellemeler geliyordu. Hatta ilk oyun açıldıktan sonra büyük bir güncelleme bile gelmişti. 1 GB'a yakın falan bir güncelleme gelmişti. Daha sonrasında böyle bir iki defa da küçük güncellemeler gelmişti arkadaşlar. Bu beta kapanmayacak. Bu güncellemelerle beraber arkadaşlar, ufak ufak güncellemelerle beraber bu oyunu hazırlayacaklar tamamen. Ve bu aşamada biz hala oyuna devam edebileceğiz. Kapanmayacak yani. Ben öyle anlıyorum. Bu küçük küçük güncellemeler, düzenleme güncellemelerini sağladıktan sonra da büyük bir güncellemeyle beraber oyunu bence globale açacaklar arkadaşlar. Yani bence mevzu bu.
kesinlikle başka bir şey, başka bir senaryo çizemiyorum ben bu mailin üzerine arkadaşlar, onu söyleyeyim. E, Yani tamamen artık böyle bir duruma geldi. 9 Şubat mevzusu ortadan kalktı arkadaşlar. Beta devam ediyor. Beta'nın ne zaman sonlanacağıyla alakalı hiçbir şekilde bir bilgi yok. Bilgi aktarmıyorlar. Hesapların kapanıp kapanmayacağı alakalı da bununla alakalı da bir bilgi sağlayamıyoruz diyorlar. Ve oyunun küresel lansmanı, yani global lansmanının da tarihini açıklamıyorlar. Bunu da aşama aşama arkadaşlar bilgi vereceklerini söylüyorlar. Dediğim gibi muhtemelen beta bitmeyecek, kapanmayacak. Biz bu oyunu oynamaya devam edeceğiz betasında ve küçük güncellemelerin ardından büyük bir güncellemeyle arkadaşlar globali açacaklar diye tahmin ediyorum. Yani bence çok daha fazla uzamaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şurada belki taş çatlasın, bir iki ay daha diye tahmin ediyorum ben. Muhtemel, yani benim düşüncem o arkadaşlar, hani net bir tarih falan söylemiyorum size. Hani bir iki ay dedim diye bir iki ay sonra bu oyun açılacak diye düşünmeyin. Ben şu an sadece gelen cevaba karşılık kafamda kendi kurgumu hazırlıyorum. Nasıl olabilir diye. Muhtemelen de böyle olacak arkadaşlar. Yani başka bir ihtimali yok. Ya dediğim gibi sormuş olduğum sorulara da vermiş oldukları cevaplar ortak zaten. Hepsinde işte bunu planlamadık, bunu yapmadık, bunu bilmiyoruz, bu bilgiyi sağlayamıyoruz. Biz size haber vereceğiz tarzı. Yani biz sizi ararız muhabbeti arkadaşlar. Onun için şu anda UFL Mobil konusunda alabilecek olduğumuz bence en net bilgiler bunlar arkadaşlar, ki direkt destek ekibinden almamızdan dolayı ben bunlara artık net bakıyorum bu şekilde. Şeye devam arkadaşlar. Nedir onun adı? Globale diyorum pardon. Beta sürümüne devam arkadaşlar. Burada oynayabildiğiniz kadar bence arkadaşlar kariyer modunu oynayın. Kariyer moduyla beraber şu CP dediği şu yeşil paralar var ya. Bu yeşil paraları arkadaşlar biriktirin. Bunlarla beraber mağazanızda en azından alışveriş yapıp oyuncu, yani şu market kısmında arkadaşlar, buralarda oyuncu satın alabilirsiniz. Buralardan aldığınız oyuncularla beraber de takımınızı en azından bir nebze bir seviyeye getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben mesela ara ara aldığım oyuncularla beraber 80 overall'a çıkarttım şu anda kadroyu. İşte aldığım oyuncuları 5. seviyeye kadar şu anda bir yükseltiyorum. Goodman sonu mesela arkadaşlar şey yapmıştım. Bir tane daha kopya kartı gelmişti. Kopya kartıyla beraber tekrardan bir yükseltmiştim ama çok büyük bir faydasını görmedim. Muhtemelen kartla alakalıdır. Ama siz de market kısmından arkadaşlar kariyerinizi oynayın. Şu kariyer maçlarını oynayın. Bu kariyer maçlarını oynadıktan sonra da ödüllerinizi hem alın. Daha sonrasında da bakın neler oluyor yani. Hatta gelin hep beraber bir maç oynayalım. Ondan sonra şu 5. gündeki ödülü alalım. Bakarsınız bir 85 paket verir bize oradan. Belli olmaz. Oyunu arkadaşlar dediğimiz gibi zaten az çok biliyoruz. E, Sıkıntılar var, problemler var, eksikler var arkadaşlar ve bu eksikliklerin tamamlanması lazım ki bu eksiklikleri de dediğim gibi o küçük küçük düzeltme güncellemeleriyle beraber düzelteceklerdir diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ve sonrasında da büyük bir güncellemeyle beraber arkadaşlar tamamen globale oyunu açarlar. Ya ben bunu söyleyeyim sizlere. Yani en başta zaten bizim pas mevzusu, paslardaki mevzular, daha sonrasındaki en büyük sıkıntı bence savunma kısmıydı. Savunma kısmı bir nebze şu ufak güncellemelerle beraber biraz düzeldi gibi duruyor. Ama daha iyisi olmalı mutlaka. Onun için devam arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Ama kariyer modlarını, kariyer maçlarını kesinlikle oynayın arkadaşlar. Bu arada Sakay'la geliyoruz. Direkten mi döndü o? Direkten döndü. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Yani oradan hem ödüller de alabilirsiniz arkadaşlar. Hem de dediğim gibi CP puanlarını, o yeşil paraları biriktirip marketten alışveriş yapabilirsiniz. Bunları yapın. Yani bu dediğim gibi anlaşılan o ki beta'yı biz uzun bir süre oynayacağız. Belki bir ay, belki 2 ay, belki daha fazla. Belki dedikleri gibi Facebook sayfasında yazdıkları gibi belki yıl sonuna kadar bekleyecekler. Onu da bilemeyiz yani. Onu da söylemekte fayda var. Bunları söylemiş olalım. Griezmann'la vurduk ve gol oldu. Griezmann'la ilk golümüzü attık. Tamam, güzel. Dediğim gibi kariyer maçlarını arkadaşlar oynayıp CP'lere biriktirmeye bakın. Sezon açıldığında, şu an bakmadım sezon açıldı mı tekrardan. Sezon maçlarını, yani rank maçlarını da oynayabilirsiniz. Oradan da çok fazla hani derece yapıp oradan da ödüller alabilirsiniz. Bunları da söyleyeyim. Oyunun zaten şeyinde grafik ve
nedir onun adı, animasyon konusunda iyi olduğunu söylemiştik. Onlardan yana bir sıkıntı yok. Bence bir mobil oyun için fazlasıyla yeterli. Şu anki ilk aşamadaki beta'da olmasından dolayı arkadaşlar. Tam sürümde illaki daha değişiklikler, daha farklılıklar olacaktır. Ki şu an bu oyun arkadaşlar konsoldakiyle neredeyse aynı. Yani konsoldaki mantığı buraya getirmişler arkadaşlar. Konsoldaki mantıkla devam ederlerse eğer, şunu da söyleyeyim size. Hata mesela, bir tane daha hata, yine fileden çıkan bir top. Konsoldaki mantık devam ederse arkadaşlar, burada da mobilde de. Şimdi temalı kartları falan çok güzel konsolda. Temalı kartlarda yapılan paket açılımlarındaki animasyonlar çok daha güzel. Yani burada yok mesela, standart bir paket açılımı animasyonu var. Onun haricinde çok büyük bir şey yok. Ama konsol tarafında çok güzel açılımlar var. Çok güzel kartlar var. Temalı kartlar çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle Sakay'la bir daha vurur muyuz? Bir daha vururuz. Bu sefer de dışarıya gönderdik. Dediğim gibi o temalı kartlar falan gayet güzel konsolda. Onun için oynamaya bakın. Eğer ki hesaplar kapanmazsa, o zamana kadar oynayıp da biriktirdiğiniz CHP'lerle belki tam sürüm geldiğinde çok daha iyi kartlar falan marketten alabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ben oyundan keyif alıyorum. Ama tabi herkesin beklediği gibi bir şey var. Hani tam sürüm gelsin de oynayalım artık, yardıralım tarzı düşünce herkeste var. Bende de var tabii ki de. Ee, Merakla bekliyoruz, bakalım neler olur arkadaşlar. Şu anda böyle dediğim gibi kariyer maçları ve sezon açıldığında sezon maçlarıyla kendimizi birazcık avutmamız lazım. O da bakalım ne zamana kadar sürer. Sakayla vurduk yine. Yine kaleci kurtardı. Yani mesela şeylerde işte fileden çıkan top kaleye gol olup da oradan dışarıya çıkan toplar falan. Bunlar bir sorun. Bazen oyuncu koşmuyor, gitmiyor falan, bir şeyler oluyor. Bunlar sorun, hata. Yani bunlar düzeltilecektir diye düşünüyorum. Eğer düzelmezse sıkıntı zaten. Düzelmezse o zaman ayıp ederler. Öyle bir de gerçek var. Yani düzeltmeleri lazım. Hani bilmiyorum şimdi, konsolda bu oyun ne kadar iyi mesela. Konsolda zaten istenileni veremedi diye sürekli okuyorduk, görüyorduk. Yani o beklenileni hiçbir şekilde veremediğini söylüyorlardı herkes, oynayanlar oyunu. İnşallah mobilde daha iyi olur. Çünkü konsolda veremediklerini belki mobilde vermek isteyebilirler arkadaşlar. Ondan dolayı da biraz daha mobil konusunda biz şanslı olabiliriz bu konuda. Onun için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım neler olur. Umudumuz o yönde. İnşallah güzel şeyler olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıya da başlayalım. Savunma anlamında birazcık düzelme var arkadaşlar. Şimdi mesela topa müdahaleler falan oluyor. Daha öncesinde ilk geldiğinde oyun hiçbir şekilde müdahale edemiyorduk adama, rakibe. Böyle durumlar vardı. Şimdi normal sprint tuşuna bastığınızda dahi müdahale edebiliyor. Yine şeyler var tabi. Rakibin arkasına sarkma gibi, böyle hep arkasından takip etme gibi mevzu var. Öyle bir sıkıntı var. Onu da aşarlarsa çok daha güzel olacak. Yani benim zaten en kafadan sıkıntım savunmaydı ki birçoğumuzun da odur. O da yavaş yavaş düzelir arkadaşlar. Biz oyunda keyfimize bakalım. Mesela şurada tam böyle koşarken düz koşmuyor gibi geliyor bana. O nasıl bir şuttu be? Şöyle ileriye atalım. Saka. Hadi be. Oyunda mesela şeyi soranlar var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İşte Ronaldo yok mu? Var mı? Şimdi bazı videolarda izledim mesela, yurt dışında oynayanlar mobili. Bazı kadrolarda Ronaldo'yu gördüm. Onu da söyleyeyim. Oy, çok temiz vurdu yeniden. Ronaldo'yu gördüm. Yani bu artık şans meselesi. Dediğim gibi store'da ya muhtemelen çıkar. Ya da arkadaşlar şu RAM mevzusunda marketten şey alıp, pardon, store'dan paket alıp bu şekilde belki çıkartılabiliyordur diye düşünüyorum. Muhtemelen de öyledir. Yani markete geleceğini hiç zannetmiyorum. Sakayla indirdik ama nereye gitti? Oraya gitti, tamam. Hadi bakalım yani.
Dediğim gibi Ronaldo oyunda var ama şu anda beta aşamasında çıkartabilmek mümkün mü onu bilmiyorum arkadaşlar. Hani para harcayıp da alabilmek bence daha mantıklı gibi duruyor. Ama şu anda çok tavsiye ediyor muyum? Bence ben çok tavsiye etmiyorum. Zaten beta'da. Bizim ülkemizde zaten kullanılmıyor. Muhtemelen para yükleyebilme ihtimalimiz de yok diye düşünüyorum. Play Store'da olmadığı için. Bunun başka dışarıdan farklı bir siteden alınabilme şansı var mı onu da bilmiyorum. Öyle bir site şu an var mı? Sonuçta oyun beta'da. Ee, Onun için bence birazcık sabretmek lazım diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Zamanla hepsi oturur, zamanla hepsi olur. İstediklerimizin çoğu olur yani. Onu söyleyeyim. Ama yanlış yere attın. Griezmann'a atacaksın onu ya. Mesela bu kariyer maçlarındaki ödüller alınırsa çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Belki oralardan şansımıza işte o 85 artı paketlerden bir şeyler gelebilir. Ee, Değişik yüksek kartlar gelebilir. Bunları oynamak lazım yani onun için dediğim gibi beta sürümü devam arkadaşlar. Oynamaya devam. Kariyer ve sezon maçlarını, rank maçlarını oynamaya devam arkadaşlar. Oralardan bence bir şeyler alınır diye düşünüyorum. Bir şeyler olur. En azından o CP'leri biriktirin arkadaşlar. Oyun full'e açıldığında hesap eğer ki kalırsa market kısmından istediğimiz oyuncuyu bu sefer e, dilediğimiz gibi alırız arkadaşlar. Onu da hatırlatayım tekrardan. Maçta artık sona geliyoruz. 3-0 öndeyiz. Şöyle bir uzun top atalım bakalım gidecek mi? Gitmedi ama gene gitmedi, alamadık. Maç sona erdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3-0 kazandık. Şimdi bakalım o ödül gününden bize ne verir? Umarım bir kart verir ya. Sıkıntı yaşamıştık. İnşallah bu sefer verir diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Aynen, hadi bakalım. Vermedi galiba değil mi? Ha yok, level atlamışız, tamam. 150 LP geldi arkadaşlar, tamam. Claim Reward diyelim, buradan da CP aldık gördüğünüz gibi. 40.000 CP'miz var şu anda arkadaşlar. Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Alamadık. Bakalım markette. Yani mesela Iwobi'yi alabilir miyiz? Iwobi şu karşılaştırma mıydı? Aynen. Ama ben burada seçemiyor muyum kendi oyuncumu? Sadece buradakileri şey yapıyor. Anladım. Yani Iwobi alınabilir mi? Şimdi mesela benim sol kanatta Laurente diye bir adam var. Iwobi 5 seviyede 81-82 olmuş. Ya bilmiyorum, bence durabilir. Yani dursun, şu an çok da önemli değil diye düşünüyorum. O hani para yatırma mevzusunda da alabilecek olduğunuz arkadaşlar buralar. Ki şu an buralarda sıkıntılı arkadaşlar. Çok da gerek yok. Baktığınızda bunları alabilme şansınız şu anda yok. Google'da yok çünkü Google Play'de yok arkadaşlar. Ondan dolayı böyle böyle devam bakalım arkadaşlar. Yani bana gelen mail ile alakalı bilgilendirmeyi size yapmış oldum arkadaşlar. En azından merak edilen şeyleri bu şekilde size aktarmış olayım. Dediğim gibi kariyer maçları ve şu sezon maçlarını oynamaya bakın arkadaşlar. Oynayın. Gördüğünüz gibi geçen sezonu ben ikinci bitirmişim burada ama hangisinde bronz 5'te bitirmişiz. Buralara daha da yüksek bir şekilde devam edebilirsek ödüller çok daha fazla olacaktır gördüğünüz gibi. Ama ben çok fazla oynamadım. RF'ler falan, ki Master'a geldiğinizde ödül 2000 RF. Burada da oyuncu yükseltme hesabında işte olaylarında kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ki ilerleyen zamanlarda bence çok daha iyi ödüller olacaktır burada diye düşünüyorum. Yani kalkıp da ufak tefek şeylerle insanlara oyalamazlar diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi böyle sezonu ikinci bitirmişiz 12 puanda. Bir dahaki sezon muhtemelen, yeni sezon ne zaman başlayacak bu da yazmıyor ama yeni sezonun ne zaman başlayacağı şu anda yazmıyor arkadaşlar. Yeni sezon geldiğinde de artık bu sezon, yani önümüzdeki yeni sezonda muhtemelen daha fazla oynarız diye düşünüyorum. Yani şu klan kısmı kaçta açılıyor ya? Acaba var mı öyle bir şey, açılacak mı açılmayacak? Ya şu klan kısmı açılırsa eğer arkadaşlar, anlayın ki bu oyunun betası kesinlikle kapanmayacak. Ee, Orada netleşiriz yani. Yoksa e, full sürüm gelene kadar açmazlar normalde isterseler. Ama burası açılırsa anlayın ki o zaman zaten global, yani full sürüme geçmiş oluruz arkadaşlar. Bunları söyleyeyim. Benim düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Şu anda hani bu ayarlarla alakalı zaten videonun ilk video yaptığımda söylemiştim arkadaşlar.
Grafik ayarlarını bu şekilde burada ayarlayabilirsiniz. Bunları ayarladıktan sonra da şurada işte ses olayları var. Bazı ek paketler var. O ek paketleri şey yapabilirsiniz. Other'da da zaten burada direkt delete diyor. Yani hesabı silme olayı arkadaşlar. Ona dikkat edin. Aman diyeyim. Şu an için öyle bir şey yapmayın. Şu Quest'te, şu Weekly'de yani haftalık şeyde bir şey gösteriyor ama ben bir türlü alamıyorum bunu. Niye böyle bir şey var? Onu da anlamış değilim. Yani bir ödül var gibi burada ama anlamadım hala. Olsun bakalım, sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mevzu bu arkadaşlar. Daha fazla çok da uzatmak istemiyorum. Oyunun beta sürümü şu an açık, kapanmayacak, herhangi bir tarih yok. Daha sonrasında hesapların kapanıp kapanmayacağı alakalı kesin bir net bir bilgi yok. Bununla alakalı herhangi bir bilgi vermiyorlar. Ve global lansmanın da ne zaman yapılacağı net değil arkadaşlar. Yani yıl sonu dense de oradaki Facebook'taki o hesapta yıl sonu dense de şu anda herhangi bir şey yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani net bir tarih yok. Yine böyle beklemeye devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Hayırlısı diyelim bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım çok yakın bir zamanda UFL Mobile'in tam sürümüne geçeriz ve şöyle güzel güzel içeriklerimizi oluştururuz. Güzel güzel takılırız, keyfimize bakarız, canlı yayınlarımızı yaparız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Haydi bay bay. Just like a soldier, I keep on moving forward.